Yunanların Zeus'u, İskandinavların Odin'i varsa Türklerin de Ülgen'i, Erlik'i, Umay'ı var arkadaşlar. Az bilinen Türk mitolojisi ayrıntıları. İyi seyirler. Zeus, Herkül, Afrodit denildiği zaman insanların büyük bölümü bunların ne olduğuna dair fikir sahibidirler. Hristiyanlık öncesinde pagan inancının hakim olduğu dönemlerde eski Yunan tanrılarına ait olduğuna inanılan ve günümüzde Yunan mitolojisinin ayrılmaz bir parçası olan bu isimler halen Türkiye'de bile birçok mekana, işletmeye isim olarak veriliyor. Keza son yıllarda milattan sonra 9 ve 10. yüzyıllarda Avrupa kıyılarını talan eden Vikinglere dair filmlerin atmasıyla birlikte İskandinav mitolojisinin kahramanları olan Odin, Thor'un adlarının da Zeus gibi bilinir olmasını sağladı. İskandinav ve Germen mitolojisi içerisinde yer alan Elfler adlı periler, Yüzüklerin Efendisi filmiyle dünyanın dört bir yanında bilinir oldu. Tarihte her toplumun kendine göre bir mitolojisi, hikayeleri olsa bile bunların pek azı bir Yunan, Mısır ya da İskandinav mitolojisi gibi biliniyor. Mitoloji kelime anlamı olarak mitleri, yani doğaüstü varlıkları, kişileri konu alan uydurulmuş kurmacalar, halk hikayeleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bir bilim dalıdır. Köklü bir geçmişi olan Türklerin de bir mitolojisi vardı arkadaşlar. Türk mitolojisinin az bilinmesinin iki nedeni nedir diye sorduğumuzda uzmanların başka devletlerin mitolojisiyle kıyaslandığında Türk mitolojisine dair kaynakların kısıtlı olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar Türk mitolojisinin Yunan, Mısır ve Norse yani İskandinav mitolojisine göre daha az popüler olmasını da Türklerin daha geniş bir alana yayılmasına ve İslamiyet'e girmelerinin ardından Türklerin İslam öncesine dair bilgileri kayıt altına almamaları, hatta bu kültürün tamamen unutturulması yönünde eğilime girmelerine bağlıyorlar. Yapılan saha çalışmalarının Türk mitolojisine konu olan Türk kültürünün de hiç azımsanmayacak boyutta olduğunu gösterdiğini belirten uzmanlar, çalışmalarının bu alana ilgi duyan insanlar için bir giriş kapısı niteliğindeki kılavuz olduğunu söylüyorlar. Uzmanların anlatılan Türk destanları dışında yer veren eski Türk tanrıları ve mitolojik kahramanları ise şunlar. Evrenin hakimi Gök Tanrı yani Kök Tanrı. Gökyüzü Tanrı, tanrıça onların yardımcılarının yaşadığı yerdir. Yarımküre şeklinde düşünülmüştür. Şaman inancına göre 16 katmandan oluşur. Gökyüzünün bekçileri çift başlı kartallardır. Gök Tanrı 16. katta oturan en üst düzey tanrıdır. Bütün evrene hükmeden, aynı zamanda evrenin var olmasının sebebidir. Ondan başka pek çok ruh, tanrı ve tanrıça barındıran gökyüzü kutsaldır. Bu nedenle çadırların üst tarafından ufak bir aralık bırakılır. Burada gökyüzüne ve Gök Tanrı'ya bir gönderme vardır. Gök Tanrı için genç kızların kurban edildiğine dair söylenceler de var arkadaşlar. Eski Türkler Gök Tanrı'ya saygılarını sunmak için kanlı veya kansız kurban törenleri de yapmışlardır. Kurban töreni Türkler tarafından kutsal kabul edilen kayın ağacının çevresinde yapılıyordu. Törene şamandan ziyade Aksakal isimli yaşlı kişi yönetiyordu. Kurbanın kanı kesinlikle yere dökülmüyor, dökülürse kutsiyetin bozulacağına inanılıyordu. İşlem bittiğinde ise kemikleri yakılıyordu. Bu törene kadın ve çocuklar kabul edilmiyordu. Uzmanlar anlatılarında çok daha ilkel dönemlerde yılda bir defa da olsa Gök Tanrı için genç kızların da kurban edildiğine, cesetlerin yakıldığına dair söylenceler de olduğunu söylüyorlar. Güneş ve Ay Tanrısı. Bu iki kavram da gökle alakalı olması nedeniyle kutsiyet içeriyordu. Çin kaynakları bir Hun hükümdarının her sabah güneşe saygısını sunduğunu söylerken kimi Uygur metinlerinde Ay Tanrı kavramı görülüyordu. Ak Ana, Ana Maygıl Tanrısı. Ak Ene olarak da bilinen Tanrı Ülgen'e yaratılış destanında dünyanın yaratılma ilhamını veren kutsal dişil bir ruhtur. Suyun derinlerinde yaşamaktadır. Gök Tanrı ile aynı fonksiyona sahip bir tanrı olan Ülgen, pek çok ortak görüşe göre Gök Tanrı'nın zaman içerisinde fonksiyonel olarak aynı kalmış ama isim değiştirmiş halidir. Ülgen zamanla Gök Tanrı'nın yerini almıştır. Dualarda Akayas, Ayashan sıfatlarla kendinden bahsedilir. En önemli yardımcıları Maydere, Melgideşere olan Ülgen'in Utkıçı isimli bir de elçisi vardır.
Ülgenin sayıları 7 ile 9 arasında değişen kızları, oğulları vardır. Gökyüzünün çeşitli katlarında yaşarlar. Kızlarının spesifik bir ismi yoktur. Onlara ak kızlar denir ve şamanlara ilham verirler. Oğulların isimleri ise Karakuş, Karşıt, Purahan, Burçahan, Yaşılhan'dır. En çok işlerinden Karşıt'ı sever. Ülgen için yapılan kurban törenlerinde gök tanrıya yapılandan farklı olarak boz at kesilir ve töreni bizzat şaman yönetir. Ülgenin yardımcı ruhları ise Yayıkan, görevi haber alıp iletmek olduğundan bazı yerlerde anam yayıcı olarak da anılır. Suyla Han, güneşin kırıntılarından oluştuğuna inanılan bu kutsal söz tanrılara daima iyilik sunar. Karlukan, dumanla birlikte anılan Suyla'ya benzer görevleri bulunan yardımcı bir ruhtur. Ona dua edilirken bir bacadan havaya su saçılır. Utkıçı Han, kelime anlamı olarak güler yüzle karşılayan demektir. Ülgenin eski elçisi durumundaki bu ruh yeryüzüne inmez, hep gökyüzündedir. Kadınların, çocukların, hayvanların koruyucusu Umayhan. Altaylarda dişil özelliğiyle anılan ilahe, tanrıça, mitolojik ana olarak nitelendirilen varlıklardan biridir. Adı Göktürk yazıtlarında da geçer. Umayhan kadınları, çocukları ve hayvanları koruyan tanrıça olarak bilinir. Bazı topluluklarda sarı ene olarak da geçer. Hatta günümüzde tahtacı Türkmenlerinin söylencelerine konu olan sarı kızın da bu inanıştan geldiğine inanılıyor. Ok ve yayla betimlemesinin en önemli nedeni çocukları kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyor. Yeraltının hakimi kötülük tanrısı Erlikan. Kötülük tanrısı Erlikan ve onun yardımcı ruhları ile birlikte anılan yeraltı karanlığının simgesidir. Karanlıklar alemi 7 veya 9 kat olarak tasarruf edilmiştir. Yeraltındaki kötü ruhların şamana siyah tilki olarak göründüğü düşünülmüştür. Yeraltı çoğu zaman kötü ruhların gideceği Tamuk cehennemi olarak da ifade edilmiştir. Erlikit kara olanlar olarak nitelendirilen oğulların isimleri ve misyonları ise şöyledir. Karaşan, karanlık ile sembolize edilen bir ilahtır. Sert ve güçlü yapılı olan Karaşan'ın siyah yılanları vardır, geceleri hüküm sürer. Kereyhan, yeryüzünün arabozuculuk ilahıdır. Nifak tohumları ekmesiyle bilinir. Matırhan, taş bilekli olarak betimlenen Matırhan cesaret ile birlikte anılır. Kömürhan, Şaman ile Erlikhan arasında arabuluculuk yaptığına inanılır. Kömür gibi siyah olarak da betimlenir. Şingayhan, kargaşa çıkardığına inanılır. Padış Pıyhan, yeryüzünü felaketlere, salgınlara ve afetlere sürükleyen ilah olarak da tanımlanır. Yabaşhan, adı bozgunculukla beraber anılan ilahtır. Temirhan, Sokar yani tek gözlü olarak bilinen Temirhan, demircilik ilahı olarak da bilinir. Yer, su ilahlarından Yokan isminde oğlu vardır. Uçarhan, kötü haberleri getirmesiyle bilinir. Casusluk ilahı olarak da tanımlanır. Yer ve su ilahları hangileriydi? Yokan, yer ruhunun en güçlüsü olan Yokan, toprağın koruyuculuğunu da yapar. Talayhan, denizlerin ve ırmakların hamisi olan Talayhan, pek çok yönüyle Yunan tanrısı Poseidon'u andırır. Bay Bayanay, avcıların koruyucusu olan bu ruh, gökyüzünün doğusunda oturur. Adamhan, insanları koruyan bir ilahtır. Şalıkhan, avcılıkla alakalı bir ilah olan Şalıkhan'ın çok güçlü bir insan olduğu, bu gücü sayesinde tanrısal bir güce sahip olduğuna inanılırdı. Ava çıkanların ona dua ettiği bilinmektedir. Ayrıca avla ilgili Moğol Toyon isimli bir ruhun da olduğuna inanılıyordu. Evet, bir mitolojik hikayemizin daha sonuna geldik. Başka bir içerikte buluşmak üzere, hoşçakalın arkadaşlar.